Doom, oyun tarihinin en ikonik karakteri. İlk başta grafikleri böyle gözükürken şimdi ise böyle görünüyor. Sadece cebinde taşıdığı bir kamyon silahıyla bir Space Marine olarak önce Mars'ta hayatta kalma çabalarından başlayarak dünyaya gidip de oradaki şeytanların burnundan kan aldığı bir yolculuğu bize ballandıra anlatan seri. Senaryosunda 2016'yı bir kenara bırakıp da Eternal'a baktığımızda Doom, Vega yapay zekanın kontrol ettiği kendi gemisiyle, yani aslında bir nevi Doom Fortress diye geçiyor, dünyaya gitmek için can atmaktadır. Çünkü orada savunmasız insanların iblisler tarafından katledilmesine göz yummak zorunda değildir. Serinin önceki oyunlarından hatırlayacağınız üzere Spider Mastermind'ı al aşağı ettiği için biz oyuncular onun tıpkı 93 yapımı Doom'un kapağındaki gibi bir hayatta kalma pozisyonunda veya Doom 3'teki gibi bir korku gerilim havası yaratarak şeytanları tehdit olarak görmemizi istemiyor. Buradaki asıl tehdit, asıl oyundaki tek bölüm canavarı sizsiniz. Zaten tüm bunları bildiğinizden üzerinize akın akın gelen düşmanları bana mısın demeden yok edebilirsiniz. Tüm bunları bir kenara koyup Doom Eternal'a girdiğinizde az önce bahsettiğim gemiden yakın olan gezegene ışınlanarak inebilir veya geri gelebilirsiniz. Peki ya ışınlanırken bir sorun olacağını önceden görmenize rağmen büyük bir ısrar ve sabırsızlıkla portal sizi doğru yerdeki yanlış zamana ışınlarsa? Bir saniye. Birdenbire ne olduğunu tam olarak anlayamamış olabilirsin ki bu çok normal. Hadi istersen tekrar baştan başlayalım. Serious Sam, oyun tarihinin en ikonik karakteri. Duke, Freeman, Quake Guy, all amateurs. I'm the only serious action hero out there. İlk başta grafikleri böyle görünürken şimdi ise böyle görünüyor. Sadece cebinde taşıdığı bir kamyon silahıyla bir muharebe kaptanı olarak dünyayı oradan oraya ışınlanarak korumaya çalıştı mentalin pençesinden. Oyuncuların karşısına zaman yolculuğu yaparak gelmiş bir asker olarak gösterildi. Here comes trouble. Sonra bu zaman teknolojileri ve kadim uygarlıkları algılayabilmek için yapay zeka olan Netreska'yı kullanarak ilerlediği yolculukta serinin hiçbir oyununda bir tehdit olmaktan çıkmamış, aksine Ugzan 4'ü başta yenerek önüne gelen akın düşmanları yere serip rakiplerine korku salmayı rahatlıkla becerebilmiştir. Peki ya ben size Serious Sam için geliştirilen en iyi modu tanıtsam? Bana göre oynadığım en iyi Serious Sam modu açık arayla bu. Evet, bu bir Serious Sam modu. Yani aslında tam olarak bu Serious Sam modu değil, bunun modu. Crow Team 21 Mart 2017'de piyasaya bedavaya, ki burası çok önemli arkadaşlar, bedavaya, yani bedava, hani diğer bazı oyun şirketlerinin aksine bunu bedavaya verdiler. Serious Sam Fusion isimli remaster tadındaki ilk 3 oyunun cilasını piyasaya sundular. İlk 2 oyununda tıpkı 3. oyunda olduğu gibi Serious Engine 3.5'i kullanıyordu. Bu yüzden oynanış anlamında 3. oyundaki pürüzler birazcık da olsa giderilmiş, yine de pek de iyi bir remaster sunulamamıştı. Fakat ilk 2 oyunda gözle görülür farklar vardı. Öncelikle oyun artık çıktığı dönemdeki gibi 4'e 3 değil, 16'ya 9 formatında 1080p 60 FPS çalışabiliyordu. Yine fizikler de 3. oyundan olduğu için vuruş hissi ve kan efektleri de yine cilalanmıştı. Günümüz grafiklerinin seviyesini tam olarak yakalayamasa da benim açımdan gayet tatmin edici bir grafik düzeyi mevcuttu. Karakterler, silahlar ve çevre tamamen Full HD sürüme yükseltilmişti. Ama bu füzyon sürümün oynanış anlamında getirdiği bence en iyi şey kesinlikle mod desteği. Crow Team'in asıl odaklanmak istediği yerin modlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü tıpkı Gears modda olduğu gibi Serious Sam Fusion'ın da bir atölyesi var ve bu atölyeden modları kurarak hem harita hem de silah çeşitliliğini kendi istediğiniz doğrultuda arttırabiliyorsunuz. Genel tabloda sürümü bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi konuya tekrar dönecek olursak aslında benim için en iyi Serious Sam modu da bu sürüm için geliştirilmiş Serious Doom modu.
Mod neyi mi değiştiriyor? Neredeyse her şeyi. Öncelikle bu mod için gerekli olan şeyleri bir gözden geçirelim. Modu kurmamız için gerekli olan 8 parçalık mod dizisini indirmemiz gerekiyor. Maalesef ki sadece bundan ibaret değil. Serious Sam Fusion aslında sizin sahip olduğunuz oyunları tek çatı altına getirerek oluşturulmuş bir yazılım bütünü olduğundan oyunlara da ihtiyacınız var. Bunların dışında oyunların DLC'leri de gerekli. Özellikle Legend of the Beast ve Jewel of the Neil DLC'lerine sahip olmayan oyuncuların modları tam anlamıyla çalışmayacak ve oyundaki bazı özelliklerden mahrum kalarak muhtemelen oyunu bitiremeyecekler. Bu yüzden hepsini aldığınızdan emin olarak oyuna giriş yapın. O kadar şeyi yükledik. Şimdi de oyuna gelen yeni içeriklerden söz edelim. Oyuna kurduğumuz mod Doom 2016 ile Eternal arasında gidip geliyor. Fakat bunun etmenlerini ilerleyen dakikalarda açıklayacağım. Şimdilik oyunun ilk başından başlayalım. İlk olarak yeni eklenen ses paketinin eşliğinde Samuel Hayden konuşurken özel bir ara sahneyle modumuz başlar. Yere düştüğümüz gibi elimizdeki tabancamızla şeytanları öldürmeye başlarız. Tam da bu noktada şeytan modellemelerinin Doom Eternal'dan alındığını görsek de elimizdeki tabanca 2016'dan kalmadır. Serious Sam'de olmayan bir mekanikte çift zıplamadır. Karakterimiz olan Doomguy burada tıpkı Eternal'daki gibi çift zıplama yapabilmektedir. Haritalarda ise sadece skybox olarak veya minik ambiyans çevre detaylarıyla değiştirildiğini görebilirsiniz. Oyun içindeki HUD sekmesi de yine değiştirilerek Eternal'daki sahip olduğumuz görünüme kavuşmuştur. Orijinal oyundaki gizli yerler yine bu oyunda da mevcuttur. Hatta Doom'da bir gizli lokasyon bulduğunuzda çıkan ses efekti burada da mevcuttur. Düşmanlarımız ise neredeyse birebir Eternal'daki yaratıklar gibi davranmaktadır. Sadece görünüş eklenmemiş, ses paketlerinin yanında animasyonlar ve saldırı efektleriyle çok iyi bir Doom kopyası olmayı başarmıştır. Doom kopyası dediysem de kafanızda negatif bir eleştiri canlanmasın. Modun amacının bu olmasından mütevellit ne kadar iyi bir kopyaysa o kadar başarılı bulmamız gerekir bu içeriği. Ve sadece şunu söyleyebilirim ki gerçekten gördüğüm en birebir taklit bu bana kalırsa. Neden mi? Çünkü oyunda sadece bunları verip de bütün oyun boyunca sadece silahları kullanmamızı istemiyor. Oyunda ilerledikçe tıpkı Doom Eternal'daki gibi bazı araç gereçleri zırhınıza takarak iblislerin canını okuyabiliyorsunuz. Mesela oyunun ilk başında hemen testereyi alıp yakıtınızın yettiği iblisleri keserek içlerinden mermi ve can düşürebiliyorsunuz. Daha da ilerlediğiniz zaman ise tıpkı Doom'daki gibi dash özelliği açılıyor. Bunları oyun modu asla bir arada vermez. Çünkü hepsini önünüze yığdığında oluşacak mekanik yağmurundan ötürü boğulup bazılarını kullanmama ihtimaliniz artıyor. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim, bu oyunda bir şey aldığınızda her ne kadar sevmesem de normal oyuna sadık kalınması için eklenen öğretici kutucuklar da mevcut. Yani bir özelliğin hangi tuşla neler yapabileceğini minik kutucuklarda görebiliyorsunuz. Bu da minik olsa bile yine de Doom olmaya çalışan bir oyunda gördüğüme sevindiğim küçük detaylardan biriydi. Peki oyunda kaç tane özellik var derseniz hepsi var derim. Örneğin başta belirttiğim gibi çift zıplayabiliyorsunuz. Sonra çift dash atabiliyorsunuz. Sonra tıpkı Doom Eternal'da sahip olduğumuz omuz bombası ile alan hasarları çıkartabiliyoruz. Kalkanımız azaldığında ise onları yine omzumuzdan çıkan alev silahı ile yakarak armor'a dönüştürebiliyoruz. Çoklu iblis saldırılarında onları buz bombasıyla dondurabiliyor veya kan yumruğu ile alan hasarı çıkartarak birçok düşmanın içinden aniden can gelmesini sağlayabiliyoruz. Mermimizin bitmesi halinde de testereyi kullanabiliyoruz. Hatta bunları tıpkı orijinal oyundaki gibi kombolayabiliyoruz. Örneğin önce buz bombası attığımız düşmanın yerinde durdurup ardından hemen alev silahıyla yakarak ondan zırh topladıktan sonra Blood Punch ile işini bitirerek tam canlı kapışmadan sıyrılabiliyorsunuz. Veya bir grup iblisi aleve verdikten sonra bomba ile alan hasarı vurarak hepsinden zırh çekebiliyorsunuz gibi. Artık orasını sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Silahlarınızın düşmanlarınız üzerindeki etkisi ise hem 2016 hem de Eternal arasında gidip geliyor. Örnek vermem gerekirse iblislere karşı yaptığınız normal vuruşların Eternal'daki gibi çok büyük bir mermi israfına vesile olmuyor. Fakat mavi enerji kalkanlarına sahip iblisler gibi bazı düşman tiplerinde tıpkı Eternal'da olduğu gibi eğer onlara plazma silahıyla saldırmazsak büyük bir sorun olabiliyorlar. Bence Eternal'ın izlemesi gereken yolda buydu. Bunu birazcık fazla kaçırmışlar gibi gelmişti orijinal oyunda ki bu oyun modunda böyle bir sorun yok. Bir sonraki artı yanı bahsetmem için kısaca Marauder meselesine açıklık getirmem gerekiyor galiba. Marauder çok uzak veya yakından değil, sadece oranlı mesafede öldürebileceğiniz ve yeşil ışık saçmadığı hiçbir anda koskoca serinin en güçlü silahı olan BFG kullansanız dahi hasar almayan bir karakter. Selamun aleyküm Bilal emmi. Aleyküm selam Hıdır. Nasılsın? İyidik, iyi olsun be emmi. Sende ne var ne yok? Çoluk çocuk nasıl inşallah? Niye geldin la buraya? Torpaklar için tabii ki emmi. Neye geleyim ki başka?
Zorluğu diğer yaratıkların zorluğundan apayrı ve benim herhangi bir yaratığın zor olmasıyla bir derdim yok. Sadece bunun sunuş şekli çok kritik. Çünkü sen hem yeni bir mekanik eklemeye çalışıyorsun hem de oyunun temposunu sekteye uğratmamaya çalışıyorsun. İşte Bethesda tam da burada sıkıntı yaşamış. Zor oyunlarla bir problemim yok. Zor karakterle bir problemim var. Bir oyunda var olan düşmanlar arasındaki zorluk, o karakterin saldırı şemaları ve canları gibi etmenler çok farklı olsa da zorluk derecesini siz kendi elinizle seçtiğiniz için hemen hemen aynı olmak zorundadır. Marauder'da böyle bir şey yok. Karakterin oyunda bir alakası yok zaten. Oyunun son boss'undan bile daha uçuk seviyelerde zorluk seviyesine sahip. Tekrar ediyorum, oyunun zor olması bir problem değil. Zorluk derecesindeki dengenin olmaması sinir bozucu. O kadar gaza getirdiği Icon of Sin boss fight'ında bile iyi ki birkaç tane Marauder'la aynı odada kapışmak yerine bu devasa yaratıkla kapışıyorum dedim resmen. Peki ben size Marauder'ı neden mi anlattım? Çünkü bu oyun modunda yok kendisi. Her ne kadar oyunda birçok eksik bulunmasına rağmen bunu bilerek eklemediklerinden adım kadar eminim. Çünkü oyunda birçok farklı yaratık patternlarıyla beraber oyuna eklenmiş olsa da neden Marauder yoktu? Çünkü belli arkadaşlar. Oyun temposunu fazla sekteye uğratıyor. İlerideki güncellemelerde eğer ki bu yaratık oyuna eklenirse o zaman ben yanılmışım demektir. Gerçekten eksik olduğu için eklenmemiş demek. Ama şimdilik bunu bir artı olarak köşeye yazalım. Bu büyük özelliklerinin yanında minik detayları içeren şeyler de var. Mesela Doom 2016 ve Eternal'da sahip olduğumuz ekstra can özelliği bu modda da var. Canımızın sıfırlandığı durumda her şeyin bittiğini sanarken sol üstte yer alan ekstra doğma hakkı sayesinde nerede olursak olalım aniden canımız tekrar doluyor ve bize o çarpışmayı kazanmak için harika bir şans veriyor. Yine Doom Eternal'dan aşina olduğumuz maymun parmaklıklarını bu oyun diğer özellikleriyle beraberinde getiriyor. Oyun içerisinde bazı sekansları geçmeniz için kullanmanız gereken bu maymun parmaklıklarını eklemek çok yerinde bir karar olmuş. Çünkü geniş çaplı mekanlarda yukarılara erişmek için bu barları kullanmanız gerekiyor. Hatta bazı ekstra canları almamız için kritik bir rol oynuyor. Oyunda ilerlediğimiz zaman sadece bir boss ile karşılaşabiliyorsunuz. Her ne kadar can barı olmasa da yine de orijinal Serious mekan tasarımında var olan noktada Doom 2016'dan alınmış ve hareket şeması ona çok yakın olan bir Cyber Demon boss fight ile karşılaşıyorsunuz. Bence oyunun en iyi kısmı burada. Çünkü kafa kafaya 10 numara bir kapışma dönüyor. Bu Serious Sam modunda doğru ya. Bu sadece bir Serious Sam modu. Oyun o kadar değişiyor ki bilmeyen birisi direkt olarak bunu ya Doom sanar ya da Doom oyununa yapılmış bir mod olarak görür. Bu yüzden bence böyle bir şeyi herkesin kesinlikle deneyimlemesi gerekiyor. Çünkü eğer fiyatlar ucuzken Serious Sam serisini benim gibi satın aldıysanız ve Doom Eternal'ı alacak paranız yoksa Serious Doom kesinlikle harika bir alternatif ve eski kurla olan fiyatını harika bir şekilde karşılıyor. Peki bu modun hiç mi eksikliği yok? Tamamen mükemmel bir Doom Eternal kopyası mı? Bu sorulara pozitif cevap verebilmeyi çok isterdim çünkü gerçekten üstüne uğraşılmış ve devamı getirilebilecek bir mod. Fakat çok fazla eksiği ve kötü yanı da var. Bu kötü yanları gözünüzde çok fazla büyütmeyin çünkü bu sorunlara rağmen benim hala en sevdiğim Serious Sam modudur kendisi. Ama yine de yerden yere vuracağım şeyleri göz ardı edeceğim anlamına gelmiyor tabii ki de. Eksikliklerin en başında gözümün sürekli aradığı Glory Kill'ler var. Glory Kill eğer düşmanlarınızı aşırı güçte öldürmediyseniz turuncu şekilde yanıp sönmeye başlar. Yakın mesafede etkileşime geçerek onu parçalara ayırdığınız bir animasyona sokar. Bu hem içinizdeki vahşeti harmanlarken hem de canınızı tamamlamak için size kayda değer miktarda sağlık kazandırır. Bunun direkt olarak oyunda olmaması benim için bu eksikliklerin başında geliyor. Diğer bir sorun ise oyunda geçici güçlendirmelerin olmaması. Doom 2016 veya Eternal'da Quad Damage veya benzeri bazı güçlendirmeleri haritaların farklı noktalarından alabilirken bu oyunda direkt oyunda yoklar. Bu da oyunda her şeyi açtığınızda oyun temposunda inişli çıkışlı sekanslar yaratmadığı için stabil bir deneyim sunarak sıkılma sürecini hızlandıran bir etmendir. Sonrasında ise normal Doom Eternal veya özellikle 2016'ya kıyasla oyun fazlasıyla kısa. Üstelik oyun biteceğini belirtmeden zart diye bitiveriyor. Herhangi bir boss falan hiçbir şey yok. Direkt bitiyor yani. Bu durumu ben modda hala yapım aşamasında ve bitmemiş olarak yorumladım ki bence bu ihtimal çok daha olası. Sebebi ise diğer eksiklik olan silah çeşitliliğinin az oluşu. Her ne kadar Double Barrel Shotgun'ın kancasına kadar ilmik ilmik yapılmış olsa da yine de silahların yarısı yok. Modun ilk başında adamlar o kadar silah yapmışlar, acaba BFG nasıldır veya Gauss diye düşünüyordum. Sonlarına doğru yarısına geldik, artık yeni silahlar çıksın derken oyun zart diye bitti. Ben de yıkılan hayallerimde kala kaldım. Oyunda olan silahlar tabanca, shotgun, double barrel shotgun,
Machine gun, plazma gun ve roket atar. Diğer silahlar umarım en yakın zamanda bir güncellemeyle gelirler. Çünkü bu oyunun tam sürümünü oynamayı çok istiyorum doğrusu. Sonuncu soruna geçmeden önce eklemek istediğim küçük ama kolayca çözülebilecek bir sorun daha var. Bunu aslında en başta söylemem gerekiyordu ama maalesef şimdi belirtiyorum ki oyunda bahsettiğim o Predator zırhının özelliklerini kullanmak için oyun küçük kutucuklarda size hangi tuşla kullanacağınızı belirtse bile tuş atamalarında hiçbir şey atanmamış olarak karşınıza geliyor. Bu durumu fark etmem hem kısa sürdüğü için hem de ayarlar sekmesinden ayarlayabildiğiniz için neredeyse sorun etmeyeceğim bir eksiklik oldu kendisi. Ama yine de uyarayım dedim. Ve en kanserini sona bıraktım. Uyumluluk. Oyun her ne kadar yağ gibi akıp gidiyor olsa da durduk yere hiç olmadık yerlerde çöküp duruyor. 1-2 saatte yaşanan bu olay birazcık sinir bozucu olabiliyor. Çünkü Doom oynuyor olsanız bile Serious Sam için modlandığını ve save sisteminin de Serious Sam tabanlı olduğunu unutmamak gerek. Save yok. O kadar adamı bir daha öldüreceğim çünkü save yok. Eğer ki quick save almadıysanız geçmiş olsun. Chapter'ı neredeyse en baştan bitirmek zorundasınız. Bu yüzden bir eliniz daima kayıt tuşunda olmalı. Hatta bu sadece crash verme hatası için değil, normal oyun oynarken de olması gerekir. Çünkü yanlışlıkla öldüğünüzde de yine aynı sistemden ötürü bölümün başına atılabilirsiniz. Save önemli. Hem de çok önemli. Aşağı yukarı böyle dostlar. Şahsen ben Serious Sam gibi bir oyundan böyle bir modu hayatta beklemezdim. Ama yapan arkadaş sağ olsun bu iki oyun serisindeki materyallerin birbirleriyle olan ilişkisini bir bakışta görmüş olacak ki hemen bu mod için kolları sıvamış. Kayda değer bir işe imza attığı kesin. Umarım ileride Ugzan'ı Iconos'un yaptığı bir sekansı da görürüz diyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenebilir, daha fazla içerik için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için beni desteklemek isterseniz de kanala katılarak katıl özel içeriklere erişip bana destek olabilirsiniz veya süper teşekkürde bulunabilirsiniz. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz çünkü ben gerçekten yorumları okuyup sizin fikirlerinizi kendi zihnimde değerlendirirken çok keyif alıyorum. Bu yüzden yorumlar sekmesinde buluşalım. O zaman bir başka video, yayın veya herhangi bir iletişim aracına dek hoşça kalın.